Evet arkadaşlar, selamlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sengoku Dynasty isimli oyunu bir göz atacağız. Oyunumuz Medieval Dynasty'nin Japonya versiyonu. Zaten yapımcısı aynı ve ismi de zaten aynı sayılır. O oyun kanalda zaten en çok izlenen serilerden ve oyunlardan. Her bölüm yani 1000'in üstünde 2000'in üstünde izlendi. O yüzden bende yeri ayrıdır, kanalım böyle ilerlemesine bayağı katkısı olmuştu. Neyse, şimdi bu da onun Japonya versiyonuymuş. Hep beraber şöyle bir sizinle bakış yapalım istiyorum. Şöyle yeni oyun deyip modlar var diyor. Kafa dağıtma, normal, zor. Tamam, normal zorlukta başlayalım bakalım. Evet, şimdi karakter oluştur diyor. Kadın ya da erkek seçebilirsin diyor. Tamam, erkek olsun. Şöyle, bu da saç türü, yüz türü. Tamam, yüz, yani bunlar zaten bir ön izleme yapacağız ya. Yani o yüzden bunlar çok da önemli değil. Şöyle yüz falan koyabilirsin diyor. Böyle koysun, al. Hafif kirli sakal yap. Çil ekleme. Çil dursun. Böyle olsun. Tamam, göz rengi de kahverengi. Devam et abi. Saç türü şöyle çevirebiliyoruz mu? Tamam. Bak, at kuyruklu güzel abi. Severiz. Tamam, şöyle bıyığımız da aynen, bıyık da şöyle olsun. Cengiz Han'ın torunu. Hadi bakayım. Siyah olsun. Şimdi bu ne? Köylü olabilirsin diyor. Sanatçı olabilirsin diyor. Başlangıç mı, yetenekli sanatçı diyor. Bu ne yapıyormuş? Tecrübe puanı kazanımının %15 olarak balta keser kazmalarla daha az dayanıklı. Bu iyi olabilir bu arada. Yetenekli amele çekişler kürekler daha az dayanıklı harcar. Yapı iskeletlerine her vurduğunda daha fazla malzeme yerleştirirsin. İnşaat. Medieval Dynasty'de inşaat bayağı uzun sürüyordu. Bu aslında iyiymiş. Yetenekli dövüşçü, bu da yakın dövüş silahları. Yani bu da dövüşçü aynen. Avcı, uzak menzilli silahlar için. Tüccar da satış mallarını daha yüksek fiyatlara satabilirsin diyor. Yani ben öncelikle yetenekli sanatçı yapacağım. Çünkü balta, keser, kazma, bu tarz şeyler biraz önemli oluyor. O yüzden bu şekilde başlayalım. Karakterin ismi de Komatsu olsun. Olsun mu abi Komatsu? Olsun hadi. 大名の一存は国を火の海へと変えた。それから故郷の村を離れ一月、道なき道を歩き続けた。時には盗賊に出くわし、ある者は病を患った。行く先々で見る光景が戦の恐ろしさを物語っていた。夜になると収穫できなかった畑のことを思い出す。それに家族のこと、子供たちや村に住む人々のこと、置き去りにしてきたご先祖様や村の神様には許しを請うばかり。ただ願うはあの伝説の平民の持ちたる国でまた家を建てて平和に暮らすこと。漁師たちに手を貸してもらえた。船は最後の目的地へ向かう準備ができている。大海原が旅立ちを待ち受ける。とにかく無事にたどり着くことを祈ろう。Evet, etkileyici bir animasyonla giriş yaptık arkadaşlar. Yani oyun zaten hani Japonya'da geçiyor demiştim. Sengoku dönemi dediği ne, onu bilmiyorum. Yani zaten bizim Medieval Dynasty oyununda da şeydi ya, böyle bir savaş olmuş, savaştan kaçmış köylüler falan. Bunlar ne abi? Bunları al. Güzel. Toplanabilecek malzemeler varmış. Alalım. O yüzden biz de savaştan kaçıp kendi köyümüzü kuruyorduk. Bunda da yine aynı mesele var. Savaştan kaçıp kendi köyünü kurduğun bir toplum sadece Japonya'da geçmiş oluyor. Şöyle ilerleyelim bakalım. Sol altta açlık, susuzluk, enerji falan var. Sağ tuşa basınca üretim paneli açılıyor. Tahta yari. Yakın menzilli çalışmada ideal olan tahta mızrak, bir tane kütük gerektir diyor. Hasır var. Güzel, bazı malzemelerimiz var. Şurada taş, güzel taş alalım abi. Hayatta kalmanın temelleri, kaynak toplama. Aynen, tamam, yemek olarak meyve, yumurta, şifalı bitkiler. Dul avrat otu kökü toplayabilirsin diyor. Bu türbesine açlığını yatıştırır. Tamam. Sonra çekiç üretmek için önce balta yap, ağaç kes, kesen gereken tüm parçaları toplamına emin ol. Falan filan demiş. Tamam, bunları yaparız, sıkıntı değil. Taş topla. Zaten bunları Medieval Dynasty'de de yapıyorduk. Şu taşların hepsini al abi. Bunlar bazıları büyük taş mı? Envanter
Sağdan sola topladığın tüketili eşya kullanmak için hızlı seçim yapabilirsin. Tamam, bunlar taşlar. Suyumuz var. Balık. Çiğ de yenebilir ama zehirlenme ihtimali vardır. Bu taze yakalanmış olduğu için çiğ şu an. Şu meşaleyi üzerimizde meşale koyacak bir yer var. Bir numarada dursun. Tamam, 1'e basınca direkt alalım. Yeteneklerimiz burada. Tamam, kapat. Buradan bunlara beceri puanı vereceğiz. Görevlerimiz var. Şu an yabancı kıyılardayız. Teknede tek başına değildin. Acaba yanındaki yoldaşları nerede? Onları bul ve ihtiyaçları var mı? Öğren diyor. Hanedanlık kısmı bu sonraki aşama. Haritada bizim harita bayağı büyük. Bu arada bayağı büyük harita. Medieval Dynasty'den gerçekten 2 kat falan, 2-3 kat daha büyük. İlimde bizim aynen oyunun özelliklerini gösteren yer. Tamam. Bu şekilde bitirmiş olduk. Şu çalıları toplayalım abi. Güzel. Bunlar bize ince dal veriyor. Bunlar bize aynen bak. Artık bir şeyler üretebilir hale geldik. İnce dal ve taşla balta üretiyoruz. Üret. Bıçak lazım. Çatışma şeyleri. Tamam, saldırıya geçeriz. Ama dur. Bunda dövüş yetenekleri bayağı şey. Normalde diğer oyunda yoktu böyle. Mızrak fırlatabilir. Saldırgan bir rakip agresif tavırlar sergilese ona karşılık vererek geri püskürtebilirsin. Mızrakları kaçırman kaybetme ihtimaline karşı yanında fazladan mızrak bulundurman lazım. Tamam, olur. Bir de balta taş keser. Kütükleri temizlemek için, kalas haline getirmek için kullanılan bir alet diyor. Bir de taş kazma. Aslında taş kazma da yapabiliriz bu arada, biliyor musun? Pardon, şöyle koşarak gidelim. Aynen, şunları topla. Ya bu oyunlar tam loot oyunları olduğu için kendimi yapamıyorum. Kaynaklar. Bırak abi kaynaklar. Bunun için kazmaya ihtiyacım var. Zaten biz de kazma yapmaya çalışıyorduk. Ama taş olmadığı için yapamadık. Neyse. Şöyle ilerleyelim. Şu sol tarafta gidilecek bir yer mi var diye baktım da yokmuş. Şöyle topla abi malzemeleri. Aynen. Kazmayı da üret. Çok güzel. Şimdi bunları şöyle 2 numaraya koy. Şu 3'e gel. Tıklayınca olmuyor mu? Olmuyormuş. Şöyle yaptık. Bıçak da 4'te dursun. Bunlar saldırı için kullanılabilir mi bilmiyorum ama aynen. Tamam. 4 bizim şöyle bıçağımız. Malzemeleri evet. Sağ tuşta ağır saldırıymış. Tamam. İyi, güzel. Medieval Dynasty'de savaş özellikleri çok yoktu. Şimdi bu oyunda biraz daha önemli yer kaplıyor anladığım kadarıyla. Onun da bayağı bir güncelleme geldi yani. Ona da bir tekrar yapabiliriz. Bir seri yapabiliriz. Bu ne abi? Jiso heykeli. Al bakayım. Önemli bir şey mi acaba? Kılıç otu. Topla abi kılıç otunu. Tamam. Elle toplanabilir ya da kamayla toplayabilirsin diyor. Biz böyle toplayalım dedik. Şuradaki eleman herhalde bizim. Evet. Şöyle ilerleyelim. Yaşıyorsun. Evet, yaşıyorsun. Yaşıyorsun demek ha? Hadi bakalım. Hadi. Sen burada bekleyiver hanım. Hızlı bir şeyle ateş yapmaya çalışacağım. Evet, bu kardeşimiz de herhalde bizim. Birkaç tane alet lazım. Hemen onları yapıp geleceğim diyoruz. Ağaç kesip kütük toplamaya başla. Aynen, bu bizim kardeşimiz herhalde. Şöyle 1 dakika. Evet. Şimdi devam edelim. Şu ağaç topla dediği bir dakika. Biz balta... aynen baltamız şöyle abi. Şu ağacı... Dur şöyle yan keselim. Tamam, ağaç kesmeyi de öğretme bize ya. Ağaç kesmek de... Aynen şöyle... bir ses duydum. Vur abi takır takır. Hoppa işte bu. Vur bir daha. Bir daha vur. Hop 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 hop. Oy çok güzel. Döküldü. Kozaklaş kesim soyma için bunları direkt böyle alabiliyoruz mu? Doğru ya, Medieval Dynasty'de böyle direkt alıyorduk, hatırladım, tamam. Bu arada biz karakterin içinden V'ye basıp görebiliyormuşuz. Tamam şöyle. Tamam böyle içinden görüyoruz. Şöyle bir tık yakından. Tamam şöyle içinden bakalım biraz ya. Bambu şişesi, kırmızı yaban mersini al. Meşale al abi. Şimdi el işçiliğiyle çekiç yap. Çekiç hızlı erişim menüsü buradan değil. Ben ama sağ tuşa basınca
el işçiliği menüsünü açabiliyordum. Niye böyle oldu şimdi? Heh, tamam şimdi oldu. Tahta çekiç. Aynen tahta çekiç yap. Temel inşaat bilgileri her türlü bir yapıyı yapmana sağlayan şey zaten diyor. Şimdi kamp ateşi yak diyor. Onu da şeye alalım. Bu da 5'te dursun. Tamam. Al abi. Evet. Şimdi menüyü açalım. Bize ne lazım? Şuradan değil mi? Sıradan yapılar içerisinden bir barınak, taşınabilir tente. Farklı şey boyutlarda, renklerde olabilir. Bir de kamp ateşi. Öncelikle görevi yapalım. Oha, kamp ateşi çocuğun için üstündeki saldan büyük ha. Koy abi buraya. Basılı tutup yapıyoruz zaten bunu. Aynen. Bütün malzemeler yeterli seviyede var. Çok güzel. Yemek yapımı çiğ etlerden falan bunları pişirebilirsin diyor. Mesela pişir dedik. Üzerimizde balık var. Aynen aşağıda balık tıklayalım. Hemen balığı pişirelim. Güzel. T'ye basılı tutunca hareket ettir diyor bu arada. Şuraya koy mesela. Ha, direkt yaptığımız şeyleri. Bu çok güzel ya. Medieval Dynasty'de bu yoktu. Bayağı zorlayıcı oluyordu. Tamam, şimdi iyi oldu. Şimdi daha iyi oldun mu genç adam? Bir dulavrat kökü vardı. Onu biraz yiyebiliriz demiş. Tamam, gemide erzak vardı. Burada hiçbir şeyimiz yok. Yola ne zaman çıkacağız? Yola falan çıkmayacağız. Artık bütün hayatımızı kaçarak geçirmeyeceğiz. Burada kendi verimli arazilerde kendi köyümüzü kuracağız. Tamam mı? Etrafına bak. Bak burası çok verimli. Artık askerler de yok burada. O yüzden şimdi burada güzel bir şekilde yerimizi kuracağız. Tamam. Şimdi ne dedi? Bize yardım etmesi için ikna edebilmedim. En yakındaki köye git diyor. Şu karşıda herhalde. Bir evler falan var orada. Oraya gitmem. Lan nereye gidiyorsun? Balık mı avlayacak acaba o, yoksa nereye gidiyorsun oğlum? Bu ne? Kova. Al. Kova işimize yarar. Bunların içinde var mı bir şey? Çok bir şey yok gibi. Tamam. Kovayı bu arada ne yapıyoruz? Su gibi sıvıların konulduğu kap. Alet deposunda depolanır. Mesela şöyle üzerimize al. Alamıyoruz. Yere at yapabiliyoruz. Kullanamıyoruz da yani bunu. Neyse. Belki bir işe yarar. Şimdi bu arada ben bir menüyü açayım tekrardan. Şurada bu arada ot ve ince dalla uyunabilen, aynen uyunabilen bir yer abi. Bunu şöyle bunun yanına inşa edelim. Hemen inşaat abi burayı. Bu inşaat işleri biraz uzun sürüyor bu oyunlarda. Tamamdır. Artık burada uyuyabiliyoruz. Aha, et pişiriyor. Aa, oğlum bir de tersten pişirmeseydin daha iyi olacaktı ama neyse. Şu an açlık susuzluk sıkıntımız yok. O yüzden ben üzerimizdeki pişirdiğimiz balığı yemeyeceğim. Biraz dursun. Bu kütükler ne yapılıyor? İnşaat için kullanılıyor ya da keser varsa soyulabilir. Bir dakika abi. Ha bak, bu sefer düzgün pişiriyoruz. Aferin, böyle güzelce pişir. Ben bu arada bunu iptal et. Şuradan kendime mızrak yapmak istiyorum abi. F'ye bas. Komple. Dur, yanlış yaptık. Üzerine gel. F'ye bas. Şöyle daha fazla üret. Aynen. Bunlar mızrak, tamam. Bu mızraklar önemli abi. Şu meşaleyi bırak bakayım. Şu mızrağı al. Aynen. Şöyle mızrak. Sağ tuşa basıp birinin kafaya fırlatabiliyoruz. Vuruşlarda da biraz daha uzaktan vurmamızı sağlar. Bence iyi olur. Kendimiz aslında ok falan yapsak. Aha bak. Burada geyik var. Şu geyiği avlayabilir miyiz acaba? Şöyle kafaya. Kafaya denk geliyor mu acaba? Hadi be. Kafasının önüne geldi. Tüh. Hadi be. Tüh. Neyse. Tam kafaya nişan almıştım aslında ama yetiştiremedik. Bunların içinde bir şey yok galiba. Şu yerde bir şey var. Yok. Bunlar hep alınamayan şeyler. Aha, burada bir adam var. Bununla bir konuşalım. Abicim hele bir bak bakayım buraya. Köylü krallığı burası mı? Bize gerçekten öyle mi diyorlardı? Ve bunlar da daha önceden kaçmış olabilir. Artık öyle değilsek şimdi öyleyiz diyor. Şimdi bence de bu ismi hak ettik diyor. Artık kralları, hükümdarları sallamayan bir köy daha başka görmedim diyor eleman. Ha, enteresan. Güzel. Bunları falan açabiliyoruz mu? Yok. Aa, yağmala diyor ama yağmalarsak bu eleman bize saldırabilir. Hiç girişmeyelim abi. Şöyle köye doğru ilerleyelim. Bambu otu. Biraz da bambu otu toplayalım. Bakalım, belki bize bir faydası olur. Bambu otu.
Yenilebilir mi yazıyordu orada? Sanki yenilebilir yazıyordu. Bu arada üzerimize bir özellik gelmiş. Şu ateş özelliği ne acaba? Durum. Şu duruma... Ha tamam, sıcak. İnsan içine huzur veren ısı kaynağının yerini sardığını hissediyorsun diyor. Bu bize peki ne sağlıyor? Bir de onu gösterseydin. Belki böyle şey sağlıyor olabilir diyecektim de. Bonus. Evet, burada bir köy var ama ortalık yakıp yıkılmış galiba. Bu eleman inşallah bize saldırmayacaktır. Yardım istediyor. Gel bakalım. Ben ve arkadaşım tekne kazasında az daha ölüyorduk. Buraya yerleşmeye bize yardım etmelisin. Başka köy var mı? Bu harabe yerlerde nereler böyle? Evet, bu harabe evler ne oldu? Burası da benim eskiden evimdi. Harabe falan ne oluyor öyle diyorsun? Tamam, atar gider yapma, tamam. Şimdi burada komşum Enjiro bir isyan başlattı ve başımıza hükümdara karşı kurulan ittifaka vesile oldu diyor. Sonra bu ittifak geldi, burayı yerle bir etti. Şimdi sen bize yardım et abi, bak. Biz buraya sahile vurmuşuz kardeşimizle beraber. O yüzden sahildeki sizdiniz ha. Tamam. Yanındaki arkadaşın nasıl uğraş verdiğine şahit oldum. Takdir edilisi gerçekten ama siz ilk gördüğünde hayran değilsiniz diye düşündüm. Ama yok, bizden bir sıkıntı çıkmaz abi, rahat ol. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama bana kalmıyor diyor. Çünkü bu yere yerleşki Natajorinji tapınağında 5 kişiden müsaade istemen gerek. Bu. Peki burayı tekrar ayağa kaldırsak olur mu? Falan filan. Kule harabe dönmüş sanki. Aynen, burayı tekrar hanedanlık destanı başlıyor. Çan kuleleri oldukça önemli yapılarda. Kulenin menzili köyün sınırlarını belirler. Sen de çoğu binayı bu sınır içine dikebilirsin. Bak, bu enteresanmış. Medieval Dynasty'de her yere kafamıza göre kuruyorduk. Keşfettiğin ya da diktiğin kuleler arasında hızlı seyahat yapabilirsin. En önemlisi oyunda ilerlemek için mevsim sonunu getirmek amacıyla da bu kuleleri kullanabilirsin. Enteresan. Tamamdır. Eyvallah abi, eyvallah. Şu çalıları toplayalım. Buradan kendimize yemek yaparız. Yeni bir görev geldi. Köyünü kurabileceğin güzel bir bölge inşa et ve bir çan külesi, bir yer bul ve çan külesi inşa et diyor. Yani mantıklı, güzel söylüyorsun da biz güzel yer nereden bulacağız onu bilmiyorum. Noktalar ne böyle? Ufak düşman kampı, düşman kampı. Bunlar düşman kampıymış. Demek ki bak, sağ alt tarafta özgürleştirme şartları var. Katil lider, alt edilen katiller, bunları falan yaptığımızda bölgeyi özgürleştirmiş olacağız. Enteresan. Burada da ezilen bir köylü halk var. Bu köylü halkı bizim şey yapmamız lazım. Bu halkı iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Onları 5. Hani onlara yardım edip burayı tekrar kurmalarını sağlamamız lazım. Bunu niye yık diyor bana, ben onu anlamadım. Baltayla yık diyor. Yıkmak yerine niye yıkamıyorum? Al yık işte. Savunmasına saldırma şerefine sığmaz. Ben buna vurmak istemedim ki zaten ya. Neyse, burası da yıkılmış bir köy. Kendimize bir kasaba inşa etmemizi istiyor haliyle. Ama peki nereye yapacağız? Yani bunun için şu aşağı taraf mesela iyi mi? Buraya kursak, şu yukarılara kursak. Bilmiyorum ki, çok önemli mi? Burası neymiş mesela? Bak, burada mabet bölge özgürleştirme görevi diye bir şey varmış buralarda. Enteresan. Buralarda aynen ışıklar falan yapmışlar. Hareket ettir. Bunları hareket ettirebiliyoruz. Yani ne bileyim ki, hop dur, oyun bir kasta bir şey oldu ha. Işınlandım gibi bir şey oldu. Bunlar ne? Al. 20 hasır toplandı. Güzel. Beleşe hasır bulduk yerden. Çal yazmadığına göre sıkıntı yoktur bence. Milletin eşyasını çalıyor sayılmayız. Tamamdır. Burada da taş yatakları falan var. Yani kendimize şu suyun kenarına doğru gidebiliriz bence. Avlanma bölgesi. Yaban tavşanı avlanma bölgesi bulmuşuz. Bu ne? Dulavrat otu. Olur abi. Kullanırız. Bütün hepsini şöyle toplayalım. Hamak meyvesi. Tamam. Bunlar zaten alışık olduğumuz şeyler. Bir de mantar vardı. Diğer ilk oyunda mantar da çoktu. Pırasa. Pırasa topladık. O çok güzel. Bunlar yenilebilir malzemeler.
Diğer oyunda belki Q'ya basınca mı bir şey yapınca his mis öyle bir şeyler yapıyorduk ama. Bu arada tavşan noktası burası mı? Olduğum yer mi benim? Aynen. Bulunduğum yer tavşan noktasıymış abi. Eğer tavşan bulursam kafasına bir mızrak fırlatmak istiyorum bu arada. Görünüyor mu? Hiç görünürde yok galiba. Bir tane avlasaydık be. Gitmeden önce. Ahududu falan var. Neyse. Bulamadık. Neyse şuradaki eve gidelim. Bak burada bir ev var. Pembe pembe ağaçların içinde. Ne kadar güzelmiş la bu ağaçlar. Şey mi? Sakura mıydı bunların ismi? Aynen Sakura. Bambu otu. Bu bambu otu nasıl böyle şey? Elle toplanabilir diyor ama toplayamıyorum. Niye? Enteresan. Neyse. Şununla bir konuşalım. Bu kimmiş? Shinto rahibesi. Rahibe abla. Sen bir bak bakayım bir hele. Refah ve bereketli hasat tanrıçası Inari'ye tapıyorum. Ya senin yolun yol değil kadın. Tekne kazası geçirdim. Biraz hayatta kaldık. Seni duydum falan diyor. Bir hayatta kalma umudumuz var. Bol bol dua etmek lazım diyor. Peki başka köy var mı çevrede? Tegiler ormancılıkla ilgilenen bir toplulukmuş. Agresif sayılır ama tüm kayak odun ihtiyacı onların eline bakar. Avcılık ve odunla alakalı şeyler öğrenmek istiyorsan onların yanına gidebilirsin. Aratani çiftlikle uğraşan bir topluluk. Yabancılara karşı biraz temkinlidirler. Iwasaki madenler ve demirhanelerin olduğu yerdir. Jorinti tapınağı da rızası olmadan bu koyakta taş bile yerinden oynamaz. Son olarak da Enjiro var. Orası oldukça tehlikeli olabilir çünkü vadideki haydutların karargahları orada. Tamam. Zaten burayı da yakıp yıkanlar onlardı ya hatırlıyorsanız. Bunun şimdi biz malzemelerini çalabiliriz ama çalmayalım. Şimdi ortalığı karıştırmaya gerek yok. Şunlar da bambu. Bambu kullanmak işimize yarar mı acaba? Zanaatkarlığın seviyesi arttı bu arada. Güzel abi. Güzel. Şimdi üzerimizde ağırlık sınırı var mıydı bizim? Galiba ağırlık sınırı diye bir şey yok. Sadece envanter var. Envanterin doluluk oranına göre ilerliyor işler. Bambumuz var. Dolavrat otu var. Gıda artışı 3 falan veriyor. Gıda durumumuz 72'ye 100. Aynen gıda iyi bir şeyler yiyebiliriz. Mesela balık yağı abi 15. Aynen. Kırmızı meyveler. Kırmızı meyve yiyebilirsin. Şöyle 95-100. Güzel. Tamam. Bunlar böyle dursun abi. Şöyle eşya türüne göre ayarla. Sıkıntı değil. Tamam. Şimdi o zaman kendimize sadece bir nokta bulmamız lazım. Bu arada şu çekici al. Şimdi biz kendimize yapılardan çan kulesi. 3 tane kütük bulduktan sonra direkt yapabiliyoruz. Zen bahçesi, özel yapılar. Oğlum ne kadar çok şey var yapılabilecek. Oo. Arkadaşlar bir seri daha mı geliyor acaba? Ufaktan bir seri daha geliyor olabilir. Geçici ufak tuvarak konteyneri. Kişisel depolama alanı. Tamam yanına alacağın küçük eşya toplayacaksın küçük tavar çantası. Tüm basit yapılar gibi bunun da mevsim değiştiğinde yıkılıp bozulacağını unutma. Ha tamam. Böyle bir durum var. Şu taşları da alalım abi yerden. Taşlar önemli. At sesi mi geliyor? Bir yerden at sesi geliyor bu arada. Bir yerden at sesi geliyor. Aa bunlar demir mi? Bakır. Aa bakır. Enteresan. Madenleri direkt böyle etraftan bulabiliyor olmak çok güzel. Şimdi abi ben şey yapacağım. Şu suyun yanına doğru gidelim. Yani bu aslında direkt eski köyün yanına kurmak belki kötü. Ya da buranın içine kursak olur mu? Bu binaları tek tek yıkarız. Baltayla yık diyor mesela. Al abi 2'yi. Gerçekten yıkılabiliyor mu direkt? Aynen. Kozalaklı ağaç. Baksana. Oo. Kalas malas direkt topladık. Abi o zaman direkt buraya inşa etmek bence daha mantıklı. Hiç kendimizi yeni bir nokta aramayalım. Aynen yanmış kereste bunu da al abi. Çünkü bizim inşaat için gerekli bütün kalastır, kütüktür her şey burada elimizin altında olacak. Bence sadece bir ağaç kesip gelelim tamam mı? 3 tane kütük çıkar. Şu kızılçam hani Japon kızılçamı en iyisi abi. Japon kızılçamı severiz. Topla aynen vur ona da vur.
Tamam al. 3 tane lazım bize zaten. Hop 3 tane de aldık. Şimdi hemen çekicimizi alalım. Köy yapılarından Çan Kulesi. Ne kadarlık bir mesafe acaba oluyor bilmiyorum ama şöyle ortaya koyalım abi. Maksat görev ilerlesin bir yandan. Buradaki köylü halkına da yardım edeceğiz dedik ya, o yüzden burada olsun. Çok güzel. Evet, burayı da hallettik abi. Bu Player Village 1 oldu. 2 gün mevsim değişimine kalan süre. Tamamdır. Hızlı seyahat noktası da açılmış oldu. Şimdi M'ye basınca bak burada işaret çıkmış oldu. Şurada sol tarafta bir tane daha var. Burası neresi onu bilmiyorum. Oraya da gidip bir şeyler yapabiliyoruzdur belki. Bu yan tarafta yazıyor mu? Yok, orada da yazmıyor. Tamam. Küçük bir ev inşa ediliyor şimdi. Hemen bakalım abi ev. Köy yapılarından Çan Kulesi yaptık. Özel yapılar. Köy ticaret yapısı. Kuyu burada değil. Ha, binalar buradaymış. Konut binaları. Tamam, bu bizim ihtiyacımız olan ve küçük ev diyor. Tamam, çok güzel. Binaları köyün belki ev işleri, depolama her şey burada. Yapım süreçleri aynı. Çoğu bina inşaat tamamlanmadan önce içerisindeki mobilyaları üretmen gerektiğini unutma. Ancak tüm mobilya zorunlu değil. Zorunlu olmayı istediğin gibi ekleyip çıkartabilirsin. Tamam. Aa, güzel. Bunu istediğimiz şekilde koyabiliyoruz. Normalde Medieval Dynasty'de çok büyük bir sıkıntı vardı. Bütün eşyaları üzerinde tutman gerekiyordu. Tamam, bence şurası iyi. Döndürme modunu değiştiriyor. Yok, bence burası olsun. Üzerimize bütün kütükleri aldıktan sonra inşaat yapabiliyorduk. Bayağı uzun sürüyordu yani. Güzel, bu şekilde yapacağız. Ama bize öncelikle ağaç lazım. Bu arada yani biraz uzun sürecek gibi duruyor bu işlemler. Neyse, ilk evi yaparken böyle biraz uzun uğraşarak yapalım. Daha sonraki evlerde biraz daha yavaş yaparız abi. Bu oyunun sesleri de biraz fazla gibi bu arada. Şunu çıkartabiliyoruz mu? Ha, ince dal almayacaktım ya. Kürekle vurunca bir kütük daha elde edecektik. Küreğimiz olmadığı için tabii şu an yapamadık bir şey de. Kafaya vur. Aynen, hepsi gelsin. Hop. Havada yakalayacağım. Neyse, yakalayamadık. O 2 tane ağaç birden. Aa, balta gitti. Bir balta daha hemen. Çok güzel. Güzel, animasyonlar falan güzelleşmiş gibi ya. Yani ekip bence güzel iş çıkarmış. Japonya'da geçen hanedanlık kurma oyunu. Hayırlı uğurlu olsun abi, ne diyeyim. Şunları da topla. Topla, aynen. Medieval Dynasty'de ama şey vardı. Ağırlık sınırı vardı. Biz bu kütükleri böyle full bir şekilde üzerimize alıp gezemiyorduk diye hatırlıyorum ama bunu da kaldırmaları iyi olmuş. Kolaylık sağlıyor. Aa, bir dakika. Eşya için yer yok mu? Bir dakika, niye? Aa, bunların her biri tek tek şey yapıyormuş. Bunu yere at. Tek tek yapıyorsan madem, bambu şişesi sıvıları içinde tutar diyor. Al bunu içine koy. Niye koymuyorsun? Ot. Bence otları bırak. Ota gerek yok. Bir de Shizo figürü gezginlere ve yol kenarı konmuş işaretli koruma amacıyla kullanılır. Satılmak için kullanılıyor galiba bu. Ne yapalım? Şu pırasayı yiyelim. Bir de öyle yer açalım. Tamam. Eşya türüne göre. 2 tane yerimiz kaldı. Şöyle al abi. Tamam, bunu keser ve soyma için kesim ve soyma için keser gerekiyor. Tamam, bunlar yok zaten. Şöyle ilerleyelim abi. Hemen tekrar baltamızı elimize alalım. Çekicimizi elimize alalım. Ve evimizi inşa etmeye koyulalım. Şöyle. Tamam, ilk işlem bitti. Şurada ikinci işlem bitti. Hep ortaya vursak hepsine otomatik yapıyor musun acaba? Yapmıyorsun değil mi? Yok. Direkt vuruyoruz ama bunlar için ince dal lazım. Tamam, ince dallan yapıyoruz zaten. Ha, materyali E'ye basıp değiştirebiliyormuşuz. Gerek yok abi. Biz şöyle yapalım. Kaç tane acaba gerekiyor toplam? Şöyle bir seriden vuralım. İlk ev olduğu için tabi bunun hepsini yapmak zorundayız da sonraki evlerde kaydı ileri sarıp geçiveririz hemen.
Gerçi seri yapacağız mı onu da bilmiyorum ama bu şekilde başlamış olalım. Muhakkak sizler de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizler de düşüncelerinizi belirtin. Ona göre oyuna devam edip etmeyeceğimizi hep birlikte karar veririz. Şunu da toplayalım. Çok iyi. Şunu da al. Yakmalık odun ve ince dal diyor ama bundan dal direkt çıkmıyor mu? Dal da çıkıyor. Bir de şey çıkıyor. Aynen. Çalının dışında yakmalık odun da geliyormuş. Şunu topla bakalım. Şunu da keselim. Bu arada arkadaşlar sizler de açıklamadaki linkleri muhakkak kontrol edin. Orada bir sürü kanaldaki seriler var. Eski serilerden de güzel şeyler var. Dediğim gibi Medieval Dynasty'nin serisi var. Hani gerçi o biraz eskide kaldı artık. Onu ta ilk çıktığında erken erişimdeyken falan oynamıştık. Şimdi bayağı bir o da güzelleşti. O yüzden bilmiyorum şu anda izlemesi keyif verir mi ama eğer isterseniz belki sonradan şey yapabiliriz. Yeniden o seriye başlayabiliriz. Şunu da topla. Tamamdır. Şimdi içeriye girip tamire devam edelim. Demek ki oyunun başlangıcında bir de inşaatçı eleman vardı ya, onu seçsek şu anda bir vuruşta 2-3 tane belki içine koyacaktı yani. Aynen, zanaatkarın yolu seviyesini aldık. Bunun için ne lazım? Ot lazım, ince dal lazım, kütük lazım ve çekicimiz kırıldı. Tamam. Ot lazım daha. 11 tane daha ot lazım. Kütük de koyduk. Aynen. 11 tane ot lazım. Ot şunlar mı ot acaba direkt? Bambu otu diyor. Aynen, bir tane ot toplandı. Çok güzel. Şimdi kendimiz yeni bir yer bulsaydık bayağı zorlanırdık. Ama şöyle 11 tane olunca hızlıca gidelim. Tamamdır. Şöyle. O da bitmek üzere. Bitirdiğimiz zaman hoppa, işte bu kadar. Ev bitti. Bunları yapmamız lazım. Tamam. İçine ateş ve şey de koymamız gerekiyormuş. Enteresan. Bu yoktu bak. Medieval Dynasty'de bunlar otomatik içine direkt geliyordu. Ot lazım. 8 ot, 1 taş lazım. Toplarız. Şunlardan ot geliyor muydu acaba? Bunları da toplayalım. Aynen. Taş da sanki yerde görmüştüm az önce. Bunları da topla. Bir de kutu, içine bir de kutu yapıp koyarsak tamamlanmış olur. Şurada da bir taş varmış. Onu da al. Tamamdır. O işi de bitirmiş olduk. Tamamdır. Şöminemiz hazır. Şuraya da otumuzu koyduk mu? Tamamdır. Artık köylüler ve mülteciler. Tamam, zaten köylüleri aldıkça bizim yerimize inşaatları falan, işleri onlar yapıyorlar. Mobilyalarda inşa edilebilen yapı türü. Binaların tamamlaması için mobilyaların da inşa edilmesi gerekir. Tamam, az önce yaptığımız gibi. Çok güzel abi. Burada bir şey pişir dediğinde mesela pişmiş dulavrat otu yapabiliyoruz mesela. Enteresan. Ot ve herhangi bir sebze ile sebze yemeği yapabiliyormuşuz. Bu da garipmiş bak. Bu arada bu daha fazla yemek 25. Ama mesela ne kadar karın doyurduğunu göstermiyor ya. Mesela onu da gösterse iyi olurmuş. Dulavrat otuyla mesela bunu yapabiliyorsun diyor. Bunu oldu mu? Full mü oldu? Bir dakika. Bunu gömme şömine yapabiliyoruz. Gömme şömine, pişirme tezgahı, irori olarak bilinen gömme şömine ev içinde en basit yemekle pişirme ortamları aşçıların kullanımı için uygundur. Bu da tencereli gömme. Ama bunu şu an kapalı. Bunu yapsak bir tane şey mi lazım buna? Bir dakika. Vurunca mı oluyor? Ne? Anlamadım. Tamamlandı diyor şu an. Türü değiştir. F'ye basınca türü değiştir diyor.
Ya şöyle ya şöyle oluyor. Anladın mı? Garipmiş. Tamamdır. Değişik. Burada iş. Tamam, buraya biz eğer işçi atarsak o işçilerin nasıl çalışacağını seçiyoruz da şu an bizde işçimiz olmadığı için öyle bir şey yok. Şimdi abi şu yemeği daha fazla üret. 8 tane üret. Hepsini birden yapsın burada. Bunları yeriz. İyi olur. Şimdi sol taraftaki görevimizde diyor ki hanedanlık seviyesi 7'ye ulaşmanızı istiyor. Görevleri falan yaparak köylüleri alarak seviyeni yükseltebilirsin diyor. Artık bundan sonrası oyun başlamış oluyor. Şimdi şu yeni pişirdiğimiz yemekten de yiyelim abi. Sıcak sıcak tazecik. Oh. Güzel de doyuruyormuş bu arada. 7 miktar bayağı da iyi yani. Bu arada bir tane inşaat şeyinden, aynen şu depolardan ben depo üreteceğim abi. Dışarıya mı koyuluyor sadece bu? Dışarıya koyuluyormuş. Evin içine koyuluyor olsa iyi olurmuş aslında. Sadece ot kullanarak yapıyoruz. Enteresan. Şunu temizleyebilir miyiz? Şurada bir mesaj gelmişti. Ona baktım arkadaşlar. Hemen geldim. Tamamdır. Şunun inşaatını bitirelim. Çok güzel. Aç bakalım. Çok güzel. Şu kütükleri gönder abi. Kütükler burada dursun. Kalas burada dursun. Hasırları buraya gönder. Yakacak odunları gönder. Bambuları gönder. Bunlar boşunda üzerimizde yer kaplamasınlar yani. Aynen. Tamamdır. Şu meşaleyi de 7'deymiş. Meşaleyi de şöyle al eline. Oh be, etrafı bir aydınlatalım. Güzel oldu. Şimdi bu adam bize bir görev verecek. Evimi inşa ettim. Etkilendim mi gerçekten? Tabii etkilenirsin. Şimdi toplayıcı ve odun kulübesi inşa etmek isteyebilirsin. Bu kulübeleri inşa ettikten sonra dersin kulübe inşa etmek istiyorum. O zaman yerleşme vaktin gelmiş demektir artık. Dur ya, daha yeni başlıyoruz. Yerleşik kurmak istiyorum ben. Burada insanlar çekingen ve şüphecidirler. Bir iki kişi neyse de sürü gibi gelen mültecinin buraya hemen yerleşmesine katiyen müteahhit etmezler. Tamam. Önüme gelen herkese anlatıp duruyorum. Yardım etmek gereken ilk kişi Ako. Nihayet ona başını sokabileceği bir ev verebildim. Tamam. Bana savaşçılardan bahset falan dedik. Tamam, geç buradaki bütün konuşmayı yapalım gitsin. Tamamdır. Şimdi biz buraya bir yatak daha mı koymamız lazım acaba? Biz buraya nasıl alacağız? Kızı. Hanedanlık, köyler. Kapat abi burayı. Village. Tamam. Burası abi ev 1 diyelim. Tamam mı? İşareti de bu olsun. Sıkıntı değil. Ev 1. Bu evde kalan kişiler hanedanlık depo binaları. Bak burada bayağı detaylı gösteriyor. Çok güzel. Evsiz. Komatsu bu biziz. Evsiz diyor. Evata ev 1. Boş yatak. Bir tane de boş yatak var. Bir dakika, ben buraya bir tane daha yatak koyarsam 2 kişilik mi oluyor burası? Yapılardan yatak burada yok. Köy yapılarının içinde de yoktur bu. Çiftçilik değil. Dekorasyon. Mobilya. Mobilyanın içinde olması lazım. Ev mobilyaları. Yatak. Aynen. Köy halkı için son duran. Eğer insanların köyüne gelip gelmesini istiyorsan bir yatak vermelisin. Çoğu eve belirli miktarla yatak sığabileceğini unutma diyor. Çok güzel. Yatak sayısını biz kendimiz belirliyoruz. Çok iyi abi. Koy mesela buraya. 10 tane ot lazımmış. Bizde 5 tane var. Tamam, hemen şöyle dışarıdan ot toplayalım. Şurada bir sürü ot var. Aynen abi. Kamamız olursa bunları kamayla belki daha hızlı toparlıyor olabiliriz, bilmiyorum. Hemen şunu bir yapalım. Tamam. Şimdi 2 tane oldu. Şimdi ben kızı da buraya atayım. Olur mu? Hanedanlık bir tane köyümüz var. Nüfus aynen abi. Ben değil. Öncelikli bu da yok. Tamam. Kıza gidip onu herhalde bu eve atacağız galiba. Katılım sınırı 3 diyor. Buraya 3 tane yatak atıp 3 kişiyi buraya alabiliyoruz en fazla demek ki. P'ye basınca tamam, bunları falan değiştirebiliyoruz. Evet, enteresan. O zaman şöyle meşalemizi alalım ve kızın yanına doğru hızlıca yol alalım arkadaşlar. Evet, kızın yanına da geldik. Şimdi kıza söyleyelim. Hemen yanımıza gelsin. O da burada
Dışarıda yatmasın. Kızım ne yapıyorsun burada, hadi. はい Evet, güzel havadislerim var sana. Gel bakalım. Ay çok mutlu oldum gerçekten. Evimin yerini söylesene, hemen gidip yerleşeyim. Tamam, söyleyeyim. Şimdi katılmasını söyledik. Her şeyi hazır edeceğim. Tamam, taşımak için canım, tekrar evim olacak. では Tamam, seni direkt alalım. İşte nüfus. Ako, aynen mülteciler geliyor. Ako, sana ev atalım. Ev 1'e gel. Yatak 2 boş. Aynen öyle. Tamam mı? İşsizmiş bu da. Yani işsiz güçsüz. Artık aynen öyle bak. Artık evi oldu. Çok güzel oldu abi. Aa, kuşan diyor. Bu ne? Ufak eku. Al bakayım. Aa, kürek. Kürek aldık yerden. Enteresan. Tamam. Bu arada şu taşların hepsini şöyle hızlı hızlı toplamak istiyorum abi. E'ye basılı tutunca hepsini, hop, çok güzel. Bayağı bir taş lazımdı hatırlıyorsanız. Gelmişken taşları toparlayalım. Beleşe bir sürü taş. Zaten envanterde üst üste sıralanıyorlar. O yüzden çok kolay toparlaması. Şunları da alalım. Ha, terapi gibi ya. Bunları böyle toplamak var ya. Daha o kadar çok var ki. Şöyle şöyle. Bu arada hızlı seçim menüsü değil de ben kürek yapabiliyor muyum? Bir ona bakacağım. Keser aleti yapabiliyor muyum? Naginata. Kılıç ve mızrağın birleşimi oluşan Naginata çok dayanıklı değil, ancak düşmanlarda mesafe bırakıp savaşmak istersen birebir. Enteresanmış bu da. Seviye almamız lazım onun için. Bunun için şu kuşlardan birini sağla. Bronz kılıç lazım. Ha, sopanın ucuna kılıç takılmış bir şeymiş herhalde bu. Enteresan. Tamam. Kürek yapamıyoruz. Tamamdır. Şöyle eve doğru dönüş yapalım şimdi. Evet, evimize de geldik. Şimdi bizim kız gelmiş mi? Bir ona bakalım. Tamam, o da buraya gelmiş. Çok güzel. Artık şunu kapatabiliriz. Ako buraya gelmiş. Yeni evin nasıl? Anlat bakalım. Kıyıya vurduğumuzda dedim ki sonumuz geldi. Her şey buraya kadarmış. Ama yanılmışım. Artık her şeye yeni başlıyoruz. Çok güzel. では Deva, avo. Burada uyuyup sabah olmasını bekleyebiliriz. Şu an saat kaç ki acaba? 8 saat. Uyu. Aynen, uyanma saati sabah diyor. Sabahın ilk ışıklarıyla böyle mis gibi değil. Oğlum ya, biz deli yatıyoruz biraz ya. Şurada yattık, burada kalktık. Ben de deli yatarım biraz. Bu da deli yatıyor. Bak, yeni birisi gelmiş. Bunu köyümüze katmak istersek konuşup aynen mülteciyi. Seni hangi rüzgar attı buraya? Söyle. Oo, adam ne kadar selam veriyor bak. Aa, çok iyi. Ya köylü olarak öldürecektim ya da orduya yazacaklardı falan. Neden bizimle yaşamıyorsun? Söyle bakalım. Gelip bizimle yaşamaz mısın? Hadi bakalım gel. Söylediklerin çok hoşuma gitti. Hangi işle meşgul olacağım? Ben sana iş bulurum, merak etme. Buna da bir tane yatak yapalım buraya. Tamam mı? Hemen şu mobilyalardan yataklara gir abi. Bu mobilya sınırına ulaşıldı. Aa, 3 tane kişi gelemiyormuş buraya ya. Ben her evde aşağıda katılım sınırı 1/3 yazıyor ya. Ben 3 kişi katılabiliyor buraya diye düşünmüştüm de yok, o anlamda değilmiş. Bu adama sıfırdan yeni ev yapmamız gerekiyor. Neyse arkadaşlar, oyun bu şekildeymiş. Umarım keyif almışsınızdır. Yani daha tabii gösterecek o kadar çok şey var ki şu an ben bu kadar göstermiş olayım size. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Başka videolara da açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın.